buranın müzikal gösterisi böyle oluyor arkadaşlar. Çok güzel değil ama fena da değil. Bakın daha ızlamlı şu an, daha güzel. Görün. Singapur'la karşılaştırılamaz ama böyle bir şey var. Buranın gecesini de görün diye biraz bekledim. Buranın gecesini de kayıt altında tutalım diye. Alışveriş merkezi zaten oldukça kalabalık. Şimdi yemek alanına bir uğrayayım. Sonra biraz daha gezeriz. Yemek alanından görüşmek üzere. Ön tarafından çekmiyorum. Bakın şöyle Petronas'ı bu taraftan görün. Bence güzel oldu. Görüşürüz. Jalon Ador'dan önce, Yemek Sokağı'ndan önce hemen yakınında bulunan pavilyona geldim. Burası da şehrin en güzel alışveriş merkezlerinden biri diyebiliriz. Her zaman kalabalık olur, her zaman ana baba günü. Şöyle girişinden biraz başlayalım. Ben alışveriş merkezlerinin içine girmiyorum ama konsept olarak beğendiğim bir alışveriş merkezi diyebilirim burası için. Tabii lüks markalar sürekli buralarda. Çok fazla rağbet var. Görüyorsunuz çok kalabalık. Turistlerle birlikte Malay halkı da buralara çok gidiyor. Şehrin de güzel yerlerinden bir noktada, ulaşımı kolay. O nedenle rağbeti çok diyelim. Etrafı da yine alışveriş merkezleriyle dolu. Yani bitmiyor. Tek bir noktada değil. Metro ile ulaşımı çok kolay. Petronas'tan da buraya yürüyerek 10 dakika gibi bir sürede gelinebilir. Pek yakın. Eğer Kuala Lumpur ziyareti yapacaksanız gelebilirsiniz. Bakın burada da sigara içme yasağı var. Tabii Singapur'daki gibi değil. Gerçi Singapur'da da içilen yerler çok fazla. Hani böyle tam kuralları ülkesi gibi dense de sigara içme alanlarında sigara içerseniz herhangi bir sorun olmuyor. Pavilyonun etrafı bu şekilde arkadaşlar. Meydanlarda genelde konserler oluyor. Bakın bu taksiler çoğu Proton'dur. Yani bunlar yerli üretim Proton araçlar. Hepsi öyle. Ya bu yerli Proton Malezya'nın. Bu nedenle taksiler genelde Proton olur. Başka marka olmaz. Taş gibidir. Çalışırlar. Yeni modelleri de var. Halkın da yerli olduğu için çok rağbet ettiği bir marka diyelim burada. Proton için yerli ve milli, gerçek yerli ve milli diyelim burada üretiliyor. Bizde de Proton bir dönem gelmişti ama sonra bir daha gelmedi. Aslında dostluk nişanesi olarak devamı gelebilirdi ama Türkiye'de pek tutmadı diyelim. Pavilyon oldukça lüksken buralarda da daha çok böyle Arap restoranları mevcut. Bakın görebiliyorsunuz, hiç değişmemiş, yıllardır aynı. Bu işler burada bu şekilde devam ediyor. Yukarıdan bir metro hattı geçiyor. Etrafı böyle kalabalık. Muhtemelen ileride meydanda sokak şarkıcıları yine şarkılarını söylüyorlardır. Ben de herhalde niyet ettim size bütün
bütün Kuala Lumpur'u bir günde gezdireceğim. Dediğim gibi bakın kebap dükkanları bu şekilde devam. Damaskas, işte ne bileyim Suriye ağırlıklı da çok var. Eskiden de vardı. Bunlar savaşla birlikte değil. Önceden de vardı. Suriye ağırlıklı restoranlar. Bakın kuyruğa bakın yani. Artık ne kadar popülerse böyle bir kuyruğu var. Starbucks, McDonald's gibi firmalar zaten mümkün mertebe buralarda var. En sevdiğim McDonald's'lardan biri vardı. Onu kapatmışlar, başka bir yere taşımışlar. Onun konseptini seviyordum. Bir o, bir de Batum'a giderseniz yakın olduğu için gidenler çoktur. Karşıdaki de Kuala Lumpur'un Tower'ı, kulesi, onu da görün. Onu da gördükten sonra hepsini hızlı gezdiriyorum size. Genelde arkadaşlar bu meydanda tam şu karşı kaldırımda sokak sanatçıları müzik çalar, müzik yaparlar ama bu akşam şansınız yok. Hafta sonları daha çok yapıyorlar tabii. Hafta sonunda değiliz, hafta içindeyiz. Bunun dışında ne diyorduk? Sevdiğim konsept McDonald's'lardan yakın olduğu için Gürcistan'da Batum'da bir McDonald's binası var. Oldukça değişik bir konsepti var. Hamburger hep aynı da mekan cam bir bina. Sanırım ödüllü de bir bina. Batum'a yolunuz düşerse oraya bir uğrayın derim. McDonald's binası mı önerdin diyeceksin ama ben seviyorum. Hem değişik binaları hem de bazı ülkelerde McDonald's denemeyi de seviyorum. Fena değil. Tabii yerel yemeklerle aram daha iyi. Birçok yerel yemek. Birazdan göreceğiz. Bu şehri adım gibi biliyorum. Burada müzik olur demiştim. Varmış. Var ama bu benim sevdiğim bir grup değil. Burada çok sevdiğim gruplar oluyor. Ama ben de uzun süredir gelmediğim için o grupların akıbiyetini bilmiyorum. Eski videolarda mesela belki eklemişimdir. Benim videolar az izlendiği için zaten çok motosiklet çok güzelmiş. Değişik makineler var. Şöyle geçelim. Ya şehrin artık tüm işleyişini bildiğim için sıkıntı yaşamıyoruz. Bakın ya orada müzik olduğunu ben biliyorum. Ama o sevdiğim gruplar artık da bir takibimden çıktı. Eski videolarda var. Bakarsınız ya hakikaten eğlenceli şarkılar oluyor. Eğlenceli müzikler oluyor. Türk döneri her yerde var. Birazdan yemek sokağında buluşacağız. Görüşürüz. Telefon çalıyor, telefona bakalım. Arkadaşlar Jalan Ador'a gelmiş bulunuyoruz. Yemek sokağındayız. Şimdi orayı da size göstereceğim. Beni değil, sokağı görün. Meyve, atıştırmalık, her şey burada mevcut. Şehrin önemli caddelerinden biri. Burası turistlerin ve lokal halkın çok ilgisini çeken bir yer. Onu söyleyelim. Arada fotoğraf da çekeceğim. Nedense yeni bir telefon almam gerektiği kanısındayım. Evet, yeni telefon alma kanısındayım. Telefon 40'tan fazla ülke gezdiği için artık 40 ülkenin tozunu üstünde biriktirmiş gibi duruyor.
Bakın meyveler bu şekilde. Limonlu, ballı bir içecek mesela. 12 ringgit gibi. Fiyatların burada çok uygun olduğunu söyleyemem. 5 ringgit. Meyveler mesela bir bardak meyve alırsanız 5 ringgit ne yapar? Herhalde 24-25 lira falan yapıyor 5 ringgit. Böyle bir durum var. Bakın değişik. Nasıl kızartıyorlar. Ama o bize uymayan bir yemek. Thank you. Bakın yemeklere bakın. Evet. Arkadaşlar Çin yemeğinden kebaba her şey burada mevcut. Bakın mesela yemeklere bakalım. Mixed vegetable. Yes. I'm just work. Nice. Yeah, fried rice. I'm work nice. Not good for me. Oh. Thank you. Can I do? Hong Kong. Pork. Domuz eti çok fazla. Fiyatlar böyle. Bir bacak ahtapot 30 ringgit. Arkadaşlar çok pahalı değil ama bak abi tavuğa var. Artık ne yaptılar onlar biliyorlar. Ha. Ben daha önce burayı çektim mi bilmiyorum. 10 ringgitmiş. Yengeçler. Devam ediyorum. Hızlı hızlı geçelim arkadaşlar. Mevzuyu anladınız galiba. Cadde böyle uzuyor. Meyvesi, yiyeceği bitmiyor. Yani Hindistan cevizi, kokonat 6 ringgit. Fiyatlar uygun. Bazı yerlerde pahalı. Bazı yerlerde değil. Bakın restoran içeri doğru çok büyüyor. Uzuyor. Ben kendi şehrime, kendi semtime Chinatown'a dönsem daha iyi. Fiyat yazmış mı? Yazmamış. Ahtapot severim. Ama burada değil. Burası turistler de çok görüyorsunuz. Çinliler falan buraya geldiği için çok meşhur. Fiyatlar onun için biraz pahalı. Her şiş 13 ringgit. İşte tam da böyle turistlere uygun fiyatlar var. Biz arkadaşlar biz burada turist değiliz. Biz buraya yeni gelmedik. Geri geldik. Çok kaldık burada. Biz geri geldik. Burada da yediğim birkaç yer var. Daha fazla kalsam burada yerim ama ben şimdi Müslümanların olduğu yere gidiyorum. Pazartesi'ye. Pazartesi'de yemek yiyeceğim. Yemeği çeker miyim bilmiyorum. Çünkü pilav ve dana eti yaptıracağım orada. Şimdi burada çok domuz eti ağırlıklı yiyecekler var. Onun için ben kendi semtime geri dönüyorum.
Burası da görmeniz açısından önemliydi. Ben de galiba size bütün Kuala Lumpur'u bir gecede, bir günde göstermeye niyet etmişim gibi. Yarına ne kaldı? Yahu yarın da bizim semti ve Chinatown'u çekelim. Pek bir şey kalmadı. National Mosque var. Onu çekeriz. National Mosque. Arkada aslında baharattan affedersiniz. Nutkum tutuldu baharattan. Ha. Fiyatlar ilginç, tuhaf, kalabalık. Evet, burası böyleydi. Kendi semtimize dediğim gibi geri dönüş yapacağız. Bütün Kuala Lumpur'u bir güne sığdırmayalım. Yarın National Mosque'da biraz gezeriz. Onun dışında birkaç yere bakarız. Durumu toparlarız diye düşünüyorum.